Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındasınız. Ziyaretçilerin video saatindesiniz. Uzun bir aradan sonra yaklaşık herhalde bir 7 ay oluyor. 7 ay sonra Büyükada'ya geldim. Büyükada hakkındaki videolarımız kanalımızda zaten Büyükada adı altında seri videolarımız var. Biliyorsunuz Büyükada'daki gizemler hiçbir zaman bitmiyor. Büyükada'daki vampir hikayeleri, Büyükada'daki gizemler, Büyükada'da bulunan cesetler, Osmanlı'dan beri süre gelen hep bunu diğer videoları izlemeyenler de kanalımızın oynatma listesinden Büyükada'yı tıkladığında orada 7 tane video var. Buraya çeşitli günlerde aralıklarla geldik ve her seferinde farklı şeylerle karşılaştık. Her seferinde mesela Rum Yetimhanesi'nin orada bir ışık gördük. Boyut kapısı mı dedik. Kafamızda hep soru işaretleri oldu. Bu hafta dedim ki bu soru işaretlerini biraz kafamızdan kaldırıp yeni keşifler yapmak için de gündüz çekimleriyle başlayıp daha sonra da gece çekimlerine devam edeceğiz. Bu hafta sevgili ekip arkadaşım Emir kardeşim beni yalnız bırakmadı. Şimdi fazla lafı uzatmayalım. Dediğim gibi belli bir iki nokta var arkadaşlar. O bir iki noktaya yakın zamanda ulaşacağım. Yani oraya ulaşırsam zaten düğümlerin birkaç tanesini çözdük. En büyük düğümü çözeceğiz. Şimdi tabii bu videolar yayınlandığında şöyle de bir şey oluyor dostlar. Bazı genç, bazı seven arkadaşlarımız, vatansever arkadaşlarımız tabii Rum Yetimhanesi biliyorsunuz mahkemeden sonra Ortodoks Kilisesi'nin malı olarak girilemeyen bir yer oluyor ama neden girilemediği, neden olmadığı hiç bilinmiyor. Bununla ilgili zaten oraya gittiğimde de oradaki çekimleri yaparken de belli bir detaylar vereceğim. Biliyorsunuz biz hiçbir zaman din, dil, siyaset, ırk ayrımına herhangi bir cemaate kötüleme amaçlı hiçbir şey yapmıyoruz. Biz elhamdülillah Müslümanız. Allah katında hepimiz biriz de inanıyoruz. Onlar inanmıyorlar. Onlar her zaman kendilerini üstün görüyorlar. O da onların sorunu. Buradaki amacımız Büyükada'daki bir Ortodoks kilisesine ait olan bir ahşap yapıyı kötülemek veya bir cemaati kötülemek değil. Burada büyük bir gizem var. Yani 1900'lü 1800'lü yıllardan beri yani Rum Yetimhanesi'nin yapılışından yapan insan Kont Boris Bostari'den Fransız mimar Alexander Valori'den biliyorsunuz Pera Palas'ta bunu daha önceki videolarda da çok bahsettim. Tekrarlıyorum izlemeyenler için. Dediğim gibi kanalın oynatma listelerinde bastığınızda Büyükada ile ilgili 7 tane video bulacaksınız. Seyredin, her birinde farklı detaylar var. En son buraya geldiğimizde biliyorsunuz yine gündüz gelmiştik. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Burada birisi tarafından hani acaba dedik izleniyor muyuz, izlemiyor muyuz, izleniyor muyuz, izlenmiyor muyuz diye sağ ol kardeşim. İzleniyor muyuz, izlenmiyor muyuz diye, izleniyor muyuz, izlenmiyor muyuz diye merak etmiştik. O videoda da var. Biz yukarı çıkarken bir kadın şu yoldan yürüyerek, şimdi biraz sonra göreceğiniz ağacın arkasında ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. O videoyu izleyenler de büyük ihtimalle öyle düşünüyor. Bunlar profesyonel insanlar. Çünkü biliyorsunuz daha önceki videolarımızda 2 tane keşiş kıyafetlinin bisiklette bizi takip ettiği, daha sonra burada bir bayan cesedi, kadın cesedinin çıktığı o cesedi teslim edenlerin onların arkadan çekilmiş görüntüleri. Yani o kadar çok gizem oldu ki. İşte biz bu gizemleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu videoda da bakalım nelerle karşılaşacağız. Şu ana kadar takip edilmiyoruz. Ama mutlaka bizi takip ediyor. Bu da enteresan. Niye bizi takip ediyorsunuz? Hani biz size ne yapıyoruz? Biz normalde bizim amacımız, Ziyaretçiler kanalının amacı gizemleri ortaya çıkartmak. Şimdi konuşacağız zaten. Bu videoda çok konuşacağız, görsel yapacağız. Şöyle yapalım. Emir'ciğim sen neler söylemek istersin? Herkese selamlar dostlar öncelikle. Tekrardan gizemi bol olan Büyükada'ya geldik. Yoğun ısrar üzerine yorumlarda belirttiğinize göre Büyükada'nın keşifleri hiçbir zaman bitmiyor. Araştırmalara sürekli devam ediyoruz. Fakat her araştırmaları gerçekleştirmeye çalıştığımızda sürekli peşimizde birisi oluyor. Gerek bizi olduğumuz bölgeden gerek sosyal medya üzerinden sürekli takip ediyorlar. Hani sizlere göstermediğimiz yanı da Instagram ziyaretçiler 34 Instagram hattımızdan da hani sürekli yazıyorlar. Gerek yabancı dilden gerek Türkçe. Hani sürekli bir tehditvari konuşuyorlar. Biz de bundan dolayı biraz Büyükada'ya ara verdik. Evet. Şimdi araştırmalarımıza devam ediyoruz. Bakalım gerçekleri insanların göz önüne yönlendireceğiz. Şimdi şöyle yapalım.
dostlar bir de şöyle bir şey var, dedim ya, bir takım arkadaşlar gelip burada araştırmalar yapıyorlar, gelip işte terörgülerden girmeye falan çalışıyorlar ama böyle şeyler yapmayalım. Sonuçta bizim işimiz kanunsuz bir iş yapmak değil. Bizim işimiz kanunsuz iş yapanları ülkemizde ülkemizi yıkmaya yönelik, bizim toprağımızda yapılan kanunsuzlukları ve gizemleri aydınlatmak. Kumpasları. Yani kumpas demeyelim de gizemleri ortaya çıkartmak. Evet, Büyükada, Prens Adaları'nın en büyüğü. Büyükada. Yıllardır bir gizem var. Bizim amacımız bu. Kanunsuz hiçbir şey yapmayacağız. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlar sağ olsunlar yazıyorlar. İşte abi gittik saatlerce dolaştık. O bekçi bize şunu yaptı. O bekçi bize bunu yaptı. O bekçiyi zaten çözemiyoruz. O in mi cin mi onu bilemiyoruz. O farklı bir şey. Dediğim gibi işimiz kanunsuz bir iş değil. Kanuna saygı göstererek gerçekleri ortaya çıkartmak. Fazla uğraşmayalım. Şöyle diyelim. Şimdi en son videomuzda biliyorsunuz şu yukarı tırmanmıştık. O sırada videomuzda biz hemen hemen şu parmağımın ucundaki ağacın oradayken ben yine bu şekilde çekim yapıyordum. Bunu videoyu izlerken gördük. Şu yoldan birisi yürüyordu. Bakın bu yol böyle. Şöyle göstereceğim. Biz şuradayız. Hemen hemen şu noktadayız. Şu kütüğe gelmeden. Böyle yavaş yavaş bir bayan yürüyor. Bir bayan yürüyor. Şimdi orada dikkatimi çeken bakın. Şu gördünüz mü bilmiyorum. Diğer videoda da vardı. 2 tane veya ağacı geçiyor. Biz şu 2 veya ağacın önündeki ağacın önündeyiz. Orada normal konuşuyorum. Arkamıza tabii bakmıyoruz. Geliyor öyle bir açıyı hesaplamış ki şurada duruyor arkadaşlar. Ve bir anda videoda gözükmüyor. Oradaki elinde poşet olan bir kadın. Biz konuşmamızı bitirip yürümeye devam ediyoruz. Yürürken hala görüntü de yok. Burada kayboluyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. O kadar profesyonel ki bakın benim o kameramdaki açıyı görüp bu ağaç, şu önümüzde gördüğümüz ağacı kendine saklıyor. Şimdi dedik ki ne olabilir? Niye duruyor? Yani şuradan gelip yavaş yavaş gelip niye burada duruyor? Dedik ki acaba burada bir yol var mı? Şimdi burayı çektiğim zaman burası böyle. Bakın. Şimdi şuradan inmesi lazım. Burası da çok. Hani burası da bir yol değil. Ormanın içinde ve aşağı doğru iniyor. Neden buradan gitsin? Buradan inse kameram açısı bu tarafa görürüz. Görür zaten. Tek ihtimal kalıyor. Buradan inmesi lazım. Buradan da inemeyeceğine göre benim tek düşüncem, evet o gün bizi takip ediyordu. Şu ağacı da kendine paravan yapıp duvar saklandı. yaptı. Şimdi biz biliyorsunuz buradan yukarı çıktığımızda Alman generalinin evi var. Bu Alman generalinin eviyle ilgili de birçok buraları çok çekmeyeceğim. İşte bakın mesela onu diyorum, işte biz böyle tam aynen bu şekilde böyle kamerayı tam bu şekilde kendime çevirmiştim. Anlatıyordum, konuşuyordum. Şu açıda bakın şu büyük ağacın arkasında saklanıyor. Hatta daha da şuralarda filanız böyle giderken şuralarda. O bize çok enteresan gelmişti. O video zaten kanalda izleyebilirsiniz. Dediğim gibi buradan yukarısı Alman generalinin evine çıkıyor. Bu yolları çekmeyeceğim. Gündüz çekimlerinde bazı detaylar göstereceğim size. Daha sonra da tabii her zamanki gibi gizemlerin en çok ortaya çıktığı gece çekimlerine videomuz devam edecek. Burada birkaç tünel göstereceğim size. Hani gündüz gözüyle daha net görelim. Diğer videolardaki soru işaretlerimiz kafamızdan kalsın. Biz şimdi Alman generalinin evine doğru bir yürüyelim. Şimdi biliyorsunuz birçok videoda, daha önceki videolarımızda buraları çekmiştik, detayları anlatmıştık. Bu koca arazi arkadaşlar, bakın. Bu koca arazi 1915, 16-17 yıllarında bir Alman generale tahsis ediliyor. Böyle garip garip duvarlar var. Kayalar var. Böyle bir büyük bir ev yapılıyor. Esas diğer videolarda da bahsetmiştim. Alman generalinin evi burası. Yıkılmış. Sadece temeli kalmış. Burada biliyorsunuz, daha önceden seyrettiniz. Şöyle bir detay var. Bunun altında bir
Emirciğim feneri çıkartır mısın? Çıkartıyorum hemen. Bir su sarnıcı gibi yapılmış bir olay var. Şöyle hatta çektiğimiz zaman içerisi pislikler, kovalar dolu. Daha önceden bunları zaten görmüştük. Buranın altına indik arkadaşlar, fakat bazı yerler, bazı duvarlar örülmüş. Şimdi zaten diğer videolarda da bahsettim, burada da bahsedeceğim. Hani tekrar olsun ki kafamızdaki bütün soru işaretlerini aydınlatalım. 1890'lı yılların sonunda buradan yaklaşık 86-87 metre ileriye Rum yetimhanesi yapılıyor. O dönemde burası Hristo Tepesi en yüksek tepe. Rum yetimhanesi otel olarak yapılıyor. Mimarisi Fransız mimar yapıyor. Tabi arazide yoruluyoruz. Daha sonra aradan hemen hemen kaç yıl geçiyor? İşte 20 yıl sonra burası Alman generale tahsis ediyor. Çok büyük bir ev yapılıyor. Biraz sonra göreceksiniz. Şuralarda müştemilatları var. Böyle koca koca merdivenler yapılmış. Mermerden merdivenler yapılmış ve arazi o kadar. Şunun altı arkadaşlar yok, boşluk. Yani oraya da baktık, orada da bir şey yok. Böyle merdivenlerden çıkıyor. Koca bir ev. Böyle bir arazi tahsis ediliyor aşağıya kadar ve hala bu arazi kimin olduğu belli değil. Ciddi anlamda yatakhaneler falan yapılıyor. Alman general belli bir zaman sonra yok oluyor. Yok yani. Tarihte de yok. Aynı bu Kont Boris Boster'ın olduğu gibi. Mesela Emircim feneri burada mesela bir aşağıya bayağı bir moloz atmışlar. Bu molozlar yoktu mesela. Ben 8-9 ay evvel burayı çektiğim zaman bu molozlar buraya atım yoktu. Yeni birileri moloz atmış buraya. Bu su sarnıcı arkadaşlar. Şöyle de uzatıp çekelim Emircim. Şöyle baktığın zaman buraya bayağı bir moloz atmışlar. Demek ki yavaş yavaş da kapatıyor. Çünkü burada şöyle bir şey var. Biz burada dönem dönem ekip arkadaşlarımıza geldiğimiz zaman aşağı sahili, yani bakın burası öyle bir şey ki Alman generalin evi, Rum yetimhanesi ve Ayı Yorgi Kilisesi tepede. Hafif sağda da İsa Manastırı mezarlık. Birbirlerini takip ediyorlar. O kadar dizayn edilmiş ki güzel bir şekilde. Biz o zaman sahile dolaştığımızda birçok tünelin yeni kapandığını fark ettik, gördük. Yani kayayla, betonla kapatılmış. Tabii bu bizim Büyükada'daki gizemleri aydınlatmaya başladığımızda, videoları çıkartmaya başladığımızda tedbirler daha da arttırıldı. Mesela ben ilk hatırlıyorum 2,5 sene evvel Rum yetimhanesini çektiğim zaman 3 tane köpek vardı. Şimdi en son geldiğinde 20 tane falan vardı. Ve hatta o köpekleri de videonun ilerleyen kısımlarında göreceksiniz. Şurada İsa Manastırı var. Köpekleri gündüz orada karanlıkta saklayıp gece çıkartıyorlarmış ki gece daha rahat görsünler diye. Şimdi biz bugün bu videoda ne yapıyoruz? Detaylı gündüz gözüyle dolaşıyoruz. Evet, gündüz burada yine çekimler yaptım ama diğer videolarımızdaki ayrıntıları kafamıza soru işareti kalmasın diye ne olabilir ona bakacağız. Videonun ilerleyen saatlerinde de Rum yetimhanesini tabii ki çekeceğiz. Şimdi bir iki tane tünel göstereceğim size. Dedim ya 2,5 sene evvel Buda suyu açtık, çok değişik bir şey. Ve bu 8-9 aydır gelmiyorum buraya. 4 tane daha cinayet oldu arkadaşlar burada. 4 tane Büyükada'da 20-23 yaşları arasında 2 erkek 2 bayan cesetleri aralıklarla bulundu. Şimdi elimdeki bir takvim var. Bu takvime göre bu kanlı güçlerin, bu şeytani güçlerin belli bir ritüel ayları var, günleri var. Mesela bazı günler var. Onları paylaşmayacağım sizlerle. Birçoğunuz belki biliyorsunuzdur. Mesela atıyorum ayın 24'ünde kadın kurban, işte çocuk kurban, işte şeytana şenlik tarzında bir takım takvim yapmışlar kendilerine. Ritüellerini yapıyorlar burada. Ben bugünü özellikle seçtim ki o takvimde bugünle ilgili bir şey vardı, bir ritüel vardı. Acaba burada mı yaparlar deyip geldim. Hem dedim ya diğer videolarımızdaki detayları tekrar gözden geçirelim. Daha sonra da yeni detaylara bakalım diye en azından Büyükada'yı
bırakmadığımızı Göstermiş olur. göstermiş olalım. Devam ediyoruz. Dediğim gibi bu büyük. Burası mesela burada canlı yayın da yapmıştım. Alman generalinin müştemilatı. Çok büyük bir arazi. Ve biz o dönemlerde buraları çektiğimiz zaman arkadaşlar, burada gece falan bisikletle falan birileri geçiyorlardı. Bakın burada diğer videolarımızda da var. Bisiklet kılığında bisiklete binmiş birileri geçiyordu. Şimdi bu giriş kapısını görüyorsunuz. Buradan geliyor. Buradan gidiş yok. Nereye gideceksin? Yolun sonunda böyle 3-4 tane köpeği olan bir baraka var. Oradan aşağı yola inecek herhalde falan. Niye şu aşağı asfalt yol varken niye buradan bisikletle geçiyor? Dediğim gibi bu soru işaretlerini her geçen gün yok edeceğiz. Tabii çok önemli 2 tane detaya ulaşmak üzereyim. Buradan da fazla vermeyeyim ki oraları da hemen yok etmesinler. Burada bir şey oluyor. Burada bir şey var. Ama ne var bilmiyoruz. Yani işte bazı yorumlarda yazıyorlar. İşte sen bir cemaati lekeliyorsun. Hayır. Ben ne diyorum? Bakın biz Müslümanlar Kur'an'da yazılanlara tabiiz. Kur'an bize ne diyor? Allah katında herkes birdir. Siyahın beyazın üstünlüğü yoktur. Siz farklı cemaatler kendinizi bütün herkesten üstün görüyorsunuz. Aslında sorun sizde, bizde değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti'niz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Büyükada. Evet, mahkeme kararıyla almışsınız orayı. Mahkeme kararıyla sizin olabilir ama oraya gittiğimde de anlatacağım. Aldınız. Neden yapmıyorsunuz? Bakın burası birisi çevirmiş. Burada arı filan üretiyor. Girişi burası. Buraları çok çekmeyi düşünmüyorum. Çok büyük bir araziyi tahsis etmişler ve bu arazi hala kimin üzerine belli değil. Kapıdan çıktığımızda zaten şimdi biraz sonra 8-9 aydır bekçi rahattı. Beni görünce morali bozulacak. Adam beni görünce hemen telefona sarılıyor. Buralarda keseyim. Yolları zaten birçoğunuz biliyorsunuz. Şuradan dümdüz yürüdüğünüzde fazla değil arkadaşlar. Bakın 86-87 metre ileride şu güneşe doğru Rum Yetimhanesi. Videomuz devam ediyor. Şimdi hatırlarsanız sanırım 1,5 sene evvelki bir videodaydı. Buradan yürüyordum. Bir sinek popülasyonu. Aşırı bir sinek. Dedim bu kadar sinek nasıl böyle bir de koku var. Tabii o adrenalin, o kokuyu da tam algılayamıyorsunuz. Daha sonra 3 gün 4 gün sonra anladık ki, hemen şöyle göstereceğim. Şu aşağıda bir toprak yol var. O ağaçların altında. Yani şöyle söyleyeyim. 20 metre ya var yok. Orada bir kadın cesedi bulunuyor. 21 yaşında. İsmini vermeyeceğim. Gazetelere çıktı. Ve bizim değerli takipçilerimiz orada şey yapıyorlar. O kadının cesedini bulan 2 kişinin hastaneye, morga cesedi götürürken arkadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşıyorlar. Bunları zaten videolarda paylaşmıştım. Yine bir gelişimizde arkamızdan bisikletle bizi takip eden 2 tane keşişin arkadan çekilmiş birebir net görüntüleri olduğunu tespit ediyoruz. Enteresan bir yer. Yapı zaten enteresan bir yer. Evet, böyle yürüdüğünüz zaman bakın yine göstereyim. Şu duvarlarını belki görüyorsunuzdur parmağımın önünde. Alman generali. Geldik. Rum Yetimhanesi. Şimdi bu bekçi beni gördüğü zaman önceden bağırıyordu. Şimdi direkt telefonla arıyor. Ve içeride birileri var arkadaşlar, bakın. Şimdi çok enteresan. Madem burası, bana şey yazmışlar. Burası bizim milli değerlerimiz. Şöyle yapalım. Güneş geliyor. Şurada çekelim. İnek. Orada bir topluluk var. Orada büyük bir topluluk var. Bakın şimdi Rum Yetimhanesi içinden çıkacaklar. Söylemeyin. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Şimdi görüntüleri aldık. Şimdi
Buraya ben geldiğimde şöyle yapayım, şöyle konuşayım. Konuşalım Emir. Şunu da şöyle yapalım. Buraya ben geldiğimde kamerayı uzaklaştıralım da çok yakın aldık. Büyük ihtimalle bekçide. Bekçi de yanlarındadır. Şimdi dedim ya, biz buraya çok girmek için çok mücadele ettik. İşte bazı yorumlarınıza yatıyorsunuz. Bir tane YouTuber girdi. Evet, bir tane YouTuber, ismini vermek istemiyorum. 2 yıl evvel şu arkadan buraya sözde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çizim yapan mimarlarıyla gelip oradan kaçarak arka beton binayı öyle bir çekmiş. Bizim için önemli olan bunun altı. Ben buraya girmek için valilikten tutun birçok kere müracaat ettim. Hatta burada bir bekçi var. Hatta şu an içeride yürüyor. Beni daha görmedi. Görünce birilerini arar. Buraya dedi TRT giremiyor. Sen kimsin dedi. İnsancı gibi davrandım. Yok abi dedim ya. Yok. Yasak. Hiçbir şekilde giremedik. Şimdi biraz evvel bakın gördünüz birileri dolaşıyor içeride. Mesela yorumlarda yazıyorlar bana arkadaşlar. Abi geçen gün gittik içeride 4-5 kişi dolaşıyordu. Tamam, buna da eyvallah. Belki hani yani 2,5 senedir falan biliyoruz. Ben buraya araştırmaya başladığımdan beri tadilat yapılacak. 2,5 senedir. 2,5 sene evvelki görüntüler var. 2,5 sene evvelki görüntüler, çatı falan daha çökmemiş. 2,5 senede o kadar daha çöktü ki. Niye yapmıyorsunuz? İşte orası bizim manevi bir değerimiz. İşte yazıyorlar bana manevi. Tamam, manevi değerinize niye sahip çıkmıyorsunuz o zaman? Mesela biraz sonra yürüyeceğiz, gideceğiz. Yine tekrar bir gün gündüz geldiğinde buraya odanın içinde 2 kişinin bizi takip ettiğini biz yine o an fark etmiyoruz. Kamera görüntülerini izleyince fark ediyoruz. Yani sevgili takipçilerimiz fark ediyorlar. Yani hep bir muamma. Yıllardır burası işte bir inşaat firması alacak. Burası tekrar aynı konsepte göre yapılacak. Hayır. Biz biliyorsunuz şu arka tarafta biraz sonra göreceksiniz. Yeşil bir ışık yakaladık. Bu ışık lens kırılması mıydı değil miydi bunları tespit ettik. Lens kırılması olma. O sırada bizim düşüncemize göre içeride ayin yapıldı. Çünkü gözle görülmeyen bir ışığın gece görüşü kamerasıyla göründüğünü fark ettik. Bu gece görüşü kamerasını bu gece de kullanacağız. Yani dediğim gibi içeride koyunlar var. İçeride bir bekçi var. Yani burası başlı başına enteresan bir yer arkadaşlar. Yani 2,5 sene evvel bizim için manevi değeri olan bir yer diyorsunuz. Ben de size soruyorum. Ya 2,5 evvelki videomu izleyin şu an kanalda. Şu ön taraf yıkık değildi. Çatı yıkık değildi. Yani neden sahip çıkmadınız? İşte diyorlar ki girmememizin sebebi şu, biz sokmuyoruz. Şöyle yapalım. Buradaki görüntüleri hiç uğraşmayalım. Şu ön taraftan alalım. Buradaki sıkıntı şu. Tamam. 2,5 senedir yapmıyorsun, etmiyorsun. İçeride insanlar dolaşıyor. Bize de diyorlar ki işte yanlış anlamayın. Yıkılma tehlikesi var. Bir şey olur. Başınıza bir şey gelir diye biz korkuyoruz. Ya diyorum ki ben her türlü sorumluluğu alıyorum. Bana şunun içine girmeyi, şu köşkün içine girmeyi, güneş alıyor. Güneşten çekemiyoruz. O zaman güneşi buraya girmeyi ve buradan görüntü alalım ki kafamızdaki soru işaretleri gitsin. Ben diyorum ki burada yüzyıllardır bakın anlatılanlar Rum yetimhanesinde zamanında Müslüman çocuklar toplanıp işkencelerle öldürülüyormuş. Ben yine iddia ediyorum. İşte göya sözde burada şey çıkmış arkadaşlar. Bak baba, yalana bak. Sözde burada ne çıkmış biliyor musun Emir? Ne? Yangın çıkmış. He. Yangından saklanan 2 tane küçük çocuk. Şurada gördünüz. Kuyuda saklanmış. Evet, Sonra evet. ölmüşler. Ya bu ahşap bina dünyanın 3. Avrupa'nın 1. ahşap binası. Yüksek. Bunun bir yangın çıkması ki burada Rus askerleri kalmış içerideki ahşaplar, içeride ateş yakmışlar, yangın çıkmamış. İşte diğer videolarda anlattığım gibi Alman generalinin evini herkes Alman generali olarak bilmiyor arkadaşlar. Cinli ev, perili ev olarak biliyor. Hep bir korku. Bir de bakın 1890'lı yıllarda burası yapılırken yol yok, at çıkmıyor, eşek çıkmıyor. Diyorlar ki yani Hristo Tepesi en yüksek tepesi, neden böyle bir şey yapılıyor? Çökmeye ramak kalmış. Ya şimdi bakın arkadaşlar şöyle, şunu şöyle yapayım Emir. Şunu yükselteyim şu tellerden. Yok, şu aradan gidelim.
Hiç uğraşmayacağım. Şöyle yapacağım. Bakın arkadaşlar, yani 2,5 sene evvel geldiğimde şurası yıkık değildi, yıkılmış. Yani manevi değeriniz var ya, niye o zaman bunu yapmıyorsunuz? 50 milyon euro gerekmiş. Ya sizin gibi cemaate 50 milyon euro para mı ya? Şimdi ben düşünen bir insan olarak şunu düşünüyorum. Bu işte bir şey var. Evet, burada bir şeyler yapılmış, bir şeyler edilmiş. Tel örgüler, demirler, her şey yapılmış. İçeride koyunlar var. Onlar büyük ihtimalle bekçinin koyunları, o besliyor onları. Güneşe doğru gitmeyelim. Özel mülktür girilmez tabelaları her geçen gün artıyor. Bakın 2,5 yıl evvel bu tabelalar yoktu. İşte eski kaynakları araştırdığımız zaman, ki bunları araştırmak sizin için de çok kolay internet ortamında. Ama tabi biliyorsunuz internet ortamı da artık onlar hep kendi inanmak, yani kendi yazdıklarına inanmamızı istiyorlar. Her yere müracaat ettim. Ya kendi vatanımda şuraya giremiyorum. Tamam, ölüm tehlikesi var. Ben razıyım. Bırakın. Her şeyi kabul ediyorum. Ben nerelere girmişim, ne mağaralara girmişim, ne yeraltı şehirlere girmişim. Rabbim yazmadıktan sonra bir şey olmaz. Dikkatli olduktan sonra. Ben bunu bekçiyle konuşmuştum. Bekçinin çocukları o zaman içeride oynuyordu. İçeride eşyaları var. Şimdi soruyorsunuz ya, şey diyorlar. Yok, onların hepsi alındı. Hayır, var. İşte bu videoları izleyen birkaç arkadaşımız, mesela bakın, laftan lafa atlıyorum ama bu önemli bir detay. Şurada gördüğünüz, bakın. Şunu yakınlaştıracağım biraz. Şuradaki detay, şöyle yapalım hatta. Bakın ön taraftaki o yıkıktı ki 2,5 sene evvel yıkık değildi. Çatı yıkık değildi. Ya siz bir şey yapmıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki yıkıktı. Şimdi şu toprağa ulaşamıyorum. Bu bahçe kazılsa bunun altında ne tüneller olduğunu kesin eminiz. Ya ben eminim. Bir şekilde saklanıyor. Bir şekilde saklanıyor. İşte büyük bir tepeye yapılmış. Sonra işte çeşitli, biliyorsunuz diğer videolarda da anlattım bunu. Birçok şekilde kullanılmış. Rus askerleri burada kalmış. İçeride tahtaları falan söküp ateş yakmışlar. O zaman yangın olmuyor. Rum yetimhanesi olduğunda yangın çıkıyor. 2 tane çocuk kuyuda kalıyor. Sonra o günden bugüne o çocuklar, işte burası, o çocukların çığlık sesleri duyuluyor. İşte amaç burada halkı buraya çıkartmamak. Demek ki sen burada bir şey yapıyorsun. Yıllarca biliyorsunuz mahkemelik oluyor. Ya arkadaş, insanları aptal yerine koymanız çok saçma. Şimdi biliyorsunuz Büyükada halkı, ben bu videoları yanından da birçoğu bana sinir oldular. Biliyorsunuz Ermeni vatandaşlarımız yaşıyor, Yahudi vatandaşlarımız yaşıyor burada. Çoğunluk Yahudi ve Ermeni burada. Hiç konuşmazlar, ser sır vermezler. Ben yine söylüyorum, amacımız bir cemaati, bir ırkı, bir milleti lekelemek değil. Yani burada yıllardır bir şey yapılıyor. Ben mesela Yunanistan'dan birisiyle görüştüm. İsmini veremeyeceğim. Çünkü söz verdim. Dedesinin burada kaldığını ve anılarında biz Müslüman çocukları buraya getirirlerdi. Biz onların çığlık seslerini duyardık diye adam bana anlattı. Ve bunu yine Almanya'da yaşayan bir kardeşimizle bağlantı kurup ona da anlattı. Yani 2,5 senedir bizi aradınız, tehdit ettiniz. İşte cemaatimiz şöyle yapıyorsunuz dediniz. Ya çıkıp şu mantıktalar. İşte buranın sorumlusu benim videolardan sonra geçmiş WhatsApp şeyine böyle bir elinde buraya göstermiş, gülerek resmini koymuş. Bana nispet yapıyor. Ama ben Türk bayrağını dikeceğim oraya. Yani tabi bazen böyle nefsimize kapılıp konuşuyoruz da arkadaşlar.
genç arkadaşlarımız, takipçilerimiz gelip buralarda araştırmalar yapıyorlar. İşte abi biz gittik, içeride birileri dolaşıyorlardı. İşte bekçiyle konuşuyoruz, bekçi bizi kovuyor. Resim çekmemize izin vermiyor. Ya sen dışarıdan resim çekmemize nasıl izin vermezsin? Bakın şimdi şu yoldan aşağı ineceğiz. Emir, bu yoldan aşağı inersek o tüneli daha rahat buluruz. Şöyle yapalım. Şu yeşil ışığı, mesela bak şurada böyle bir grafiti çalışması bulmuştuk. Bunu acaba dedik bir kroki mi? Sonra araştırdık. Dünya dışı varlıklarının simgeleriyle benzetmeye çalıştık. Hep kafa yorduk. Ama net olan şu. Bunun altında, şu gördüğünüz köşkün altında büyük büyük tüneller ve odalar var. Ve şu an faaliyette. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Yine bir gündüz çekiminde geldiğimizde şöyle yapalım. Burada kapatalım. Yukarı çıktığımızda anlatmaya devam edeceğim. Yine bir gün böyle yukarıdaki gibi çekim yapıyorum. Şöyle göstereceğim, bakın. Şu parmağımı gösterdiğim odada, şu pencereden şuraya dikkatli takipçilerimiz şey yapmışlar, bakmışlar. Orada iki kişinin eğilerek o odaya saklandığını görmüşler. Bu görüntüleri hem Instagram'da hem YouTube'da paylaştık. Şimdi mesela bak, buralar yıkılı değildi, yıkıldı. Şimdi mesela çok enteresan, biz normalde buraya geldim ve şuralardan falan hep bir ağaçların içinden birileri çıkıp böyle yürüyorlardı. Şimdi yürümüyorlar. Çünkü neden? Bekçi henüz daha beni görmedi. Şimdi buranın gece de çekimini yapacağız. Hatta neresiydi? Şuraya da inelim Emir. Şuraya doğru da inelim. Şurada mesela tabii tam şurada. Tabii bakın. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Tam burada yine bir çekim yaparken yeşil böyle bir ışığın olduğunu gördük. Burası geceleri arkadaşlar göreceksiniz, zifiri karanlık, hiçbir şekilde ışık yok. Şimdi bir mercek kırılması olması için ışık kaynağının olması lazım. Gördüğünüz gibi bakın, gündüz şu yangın sözde sulama hortumları var. Onların haricinde herhangi bir elektrik direği, hiçbir ışıklandırması yok buranın. Fakat ben yeni bir şeyler fark ettim. Gece görüş kamerasıyla onları çekeceğim. Yeni kameralar koymuşlar. Şimdi buranın şu kısmının altında ben bir oda olduğunu
ve bir tünel olduğunu tahmin ediyorum. Yani dedim ya dostlar, burası her zaman başlı başına bir soru işareti. Değerli yapın arkadaş, niye yapmıyorsunuz? Çıkın içeriği çekin, niye çekmiyorsunuz? Yani kusura bakmayın ama Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin suyunu içiyorsunuz, toprağında yaşıyorsunuz. Olabilir dini görüşleriniz, dini vecibeleriniz farklı olabilir. Hiç önemli değil. Ama yaşadığınız ülkeye de saygı duyacaksınız. Burası benim toprağım, sen giremezsin demeyeceksin. Bir gün girerler. Tabi bu demek olmuyor ki, yine tekrar diyorum. Sevgili arkadaşlar, yani buralara gelip merak ediyorsunuz ama dediğim gibi kanunsuz asayiş yapmıyoruz. Otellerin o tarafı girilmez bir bölge. Oraya girmeyeceğiz. Biz şu an dışarıdan. İşte bazılarınız yazıyoruz. Bir tane YouTuber girdi. Ya nereye girdi arkadaş? Şuraya girdi. Ben o şans benim elimde olsaydı var ya, anasını size içeriği didik didik çekerdim. Ama gündüz bile korkan bir insandan ne olacak? Yani tabii herkesin işine, yani şimdi sinirlendim de herkesin işine saygı duyuyorum. Tabii ki o da yapmış. Sonuçta gizli gizli girmiş, çekmiş. Ama olmuyor. Burada bir şey var. Burada bir şey saklıyorsunuz. Bunu bulacağız zaten. Hani Büyükada başlı başına değişik bir yer. Şimdi burayla bağlantısı olduğu olan tünele doğru gidiyorsunuz. 1,5 sene evvel çekmiştim. Bir gece girmiştim o tünele. Şimdi gündüz gözüyle bakacağız. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Uzun sürecek bu video. Ama güzel olacak. Soru işaretlerinin hepsini aydınlatacağız. Evet. Şimdi mesela bakın arkadaşlar. Şu parmağımın ucu ilerisi tahminen 140 metre falan. Rum Yetimhanesi'nin tarafı. Şöyle geldik. Burası Luna Park Meydanı. Şuradan zaten bakın şu yukarıda görüyorsunuz. Direklerin orada Ayayorgi Kilisesi var. O yokuş çok dik, çıkamayacağım. Mesela buraya böyle bir şey çekmişler. Polis girilmez. Niye çekmişler acaba buraya? Burada demek ki bir şey olmuş ki polis girilmez şey çekmişler. Ve mesela çok enteresan, bakın şimdi ben 2,5 sene evvel buradan o tünele girmek için gittiğimde şu bariyer yeni yapılmış mesela. Burada bu bariyer yoktu. Bu bariyer niye yapıldı? Şimdi biraz sonra şey yaparım, şu ileride polis arabası var ya, gidip onunla konuşurum burada ne olmuş. Demek ki yeni bir olay oldu burada. Yeni bir olay oldu ki bu da bize geldi. Birdenbire yanımıza geldi. Evet, şimdi yavaş yavaş inelim, böyle kesiyorum dönem dönem. Ne oldu? Sen bizi takip mi ediyorsun? Tosun gibisin maşallah. Mesela bak 8 ay evvel de ben geldiğimde şu yoktu. Araba, demek ki buraya araba girişini yasakladılar. Niye yasakladılar? İşte bir hani diyeceksiniz ki abi seninle ne alakası var? Hani kendinle işte insan ister istemez kendi üzerine var. Acaba çünkü şöyle düşünün, bakın 2,5 sene evvel ben Rum Yetimhanesi'ni çektiğimde 3 tane köpek vardı. Şimdi biraz sonra onu da göstereceğim. Şimdi gece dikkat ettiniz mi? Gündüz görüntülerinde köpekler yok. 3 tanesi bağlı. Gece o köpekler sayısı 15-20'ye çıkıyor. Onları da o biraz ilerideki İsa Manastırı'ndan getiriyorlar. Karanlık odada tutuyorlar köpekleri ki gece rahat görsünler diye. Yani dedim ya, 2 tane noktadayım. Burada çok nokta buldum. Zaten hani adada yaşayan, adadakilerin birçoğu biliyorlar. Bana çok yazıyorsunuz. Abi doğru söylüyorsun, evet burada çok tüneller var falan. Ada, yani Prens Adaları, sırf büyük ada olarak düşünmeyin. Adalar hepsi birbirinden gizemli. Heybeliada, biliyorsunuz Heybeliada'daki o köşkü, canlı yayın yaptığım köşkü. Yani Heybeliada olsun, Burgazada olsun, işte Büyükada olsun, bunlar hepsi birbirinden gizemler barındıran Prens Adaları. Dediğim gibi işte kızıyorlar. Oradan nereye gidiyor bakayım. Evet, aşağıya bir yol var. Yani işte genelde biliyorsunuz Prens Adaları'nda yine tekrar ediyorum. Çünkü tekrar etmek zorundayım.
adalarda Ermeni vatandaşlarımız ve çoğunlukla Yahudi vatandaşlarımız çok. Onlar üzerlerine algılıyor. Hayır, öyle düşünmeyin. Yani bizim Yahudilerle, Ermenilerle, Hristiyanlarla herhangi bir alıp veremediğimiz yok. Elhamdülillah biz Müslümanız. Ben yine söylüyorum. Bizim kitabımız Allah katında herkese eşit görüyor. Eşit görmeyen sizlersiniz diye düşünüyorum. Sizler kendinizi üstün görüyorsunuz. Biz burada olabilir. Sizin dedeleriniz yapmıştır, atalarınız yapmıştır. Ama burada büyük gizemler var. Burayı hala Yunanistan toprağı zanneden, Yunanistan'da yaşayan gerizekalılar var. Yani dedelerinden ders almamışlar. İşte dedim ya, gidip Ayasofya önünde bayrak açmalar falan. Hala değişik. Yani onlar da kendilerine göre haklar işte. Hani bükemediğim bileği öpemiyorlar. Kuyruk acıları var. Türk'ün gücünü bilmiyorlar. Türk'ün ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Dediğim gibi ben burada çok araştırma yaptım. Çok noktalar buldum. Şurası ne mesela? Burası da bir köşk. Hayır, köşk değil orası. Orası da kilise. Aa evet, kilise şurası. Burası da kilise. Şimdi dediğim gibi bakın, burası deniz. Ben bu deniz kenarında o kadar çok şu Ayasofya'nın önündeki kayalıklardan çıktım. O kadar çok çıktım dolaştım ki buralarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bulduğum yerler kapatılıyor. Yani tekrar bir dizayn var. Yani bir şey oldular. Hani bize o mesaj atanlar mesela mesaj attılar. Ben önce dedim ki acaba birileri dalga mı geçiyor dedim. Acaba dedim birileri bize... Fakat baktım ki ciddi. Biliyorsunuz o mesajlarla ilgili videoları da yayınladık. Bizi takip edenlere yayınladık. Hep bir muamma ama bir 8-9 ay ara verdik. Aslında ara vermedik. Ara verdik. Ha diyoruz, ara Aynen verdik. öyle. Yani biz araştırmalarımıza devam ettik. Çok kritik 2 noktaya geldik. Allah izin verirse, Rabbim izin verirse oraları da çekersek zaten bugüne kadar söylediklerimizin doğruluğunu tescillemiş olacağız. Çünkü biz şu an tamamen teoriler üretiyoruz. Biz diyoruz işte, bakıyoruz tarihi okuyoruz. Bakıyoruz işte şu olmuş bu olmuş diyoruz ama gizemli arkadaş ya, gizemli yani. Mesela bak orada şimdi yine demek ki bir olay olmuş ki. Bir de şöyle bir şey var Emir'cim. Adalarda olan cinayetlerin birçoğu sadece Adalar Gazetesi'nde çıkıyor. Normal gazetelerde, basında falan yayınlanmıyor. Ve bizim işte o dönemki araştırmalarımızda ve diğer farklı kişilerin araştırmalarında şu var. İnsan kaybının en çok olduğu yer Büyükada. Ve diyorum ya, bu 8 ayda 4 tane ceset bulundu. Bir tanesi şu aşağıda bulundu. 21 yaşında bir genç çocuk kayalıklarda. Benim o videoyu çektiğim dönemde orası bulundu. Şimdi o tünele doğru geliyoruz. Bakalım. Fazla uzatmayalım. Yürüyüş yollarında çok çekmeyip canınızı sıkmayacağım. Saatlerimiz şu an bakıyoruz. 5.20. 5.20. Demek ki 1,5 saat falan, 2 saat oynanırsak gece 10-11'e 10 gibi falan çıkarız. Gizli bir gece bakalım Rum Yetimhanesi'nde neler oluyor. Belki yakarız. Bu akşam bir ritüel yapılacak ama burada mı, İstanbul'un başka yerinde mi bilmiyorum. Belki de yakalarız. Dur bakalım. Devam ediyoruz dostlar. İyi seyirler. Şimdi dostlar, o demin dediğim yerden böyle indik. O bariyer koymuşlar. Bakın şimdi şöyle de gösterelim Emir'cim. Telefondan ben bunu yine ekrana koyacağım tabi. Biz şu an şu sarı noktanın oradayız. Şurası da Rum Yetimhanesi. Ama şey gördün mü? Ne kadar atmaca. Dur. Biz şu an şuradayız. Rum Yetimhanesi burası. Bu tünele ben bir sene evvel girmiştim. Tabi bazı YouTuber arkadaşlar ilk defa girdim diye, tabi izlemedikleri için bizim videolarımızı, ilk defa girdik diye seviniyorlar. Olsun, onlar da sevinsinler. Şimdi o zaman girdiğimde gece girmiştim buraya. Şimdi gündüz yüzüyor. Bu büyük ihtimalle bu Rum Yetimhanesi'nin, yani demin haritada da şu an sağ üst köşeye de koyacağım. Rum Yetimhanesi burası. Hatta onun Emir'cim şeyini de ölçelim. Metresini de ölçebiliyorsak onu da ölçelim. Net bilgiler verelim. Rum Yetimhanesi'nin büyük ihtimalle atık tüneli olabilir. Çünkü bu tünel böyle geliyormuş. Asfalt yapılmış tabi. Asfalt yapıldıktan sonra şuradan aşağılara doğru devam ediyor. Aşağısı deniz arkadaşlar. Yani madenler tarafı. Deniz tabi aynı İstanbul'da olduğu gibi. İstanbul'da da birçok yerde biliyorsunuz. 280 metre. 280 metre değil mi? Şu an şöyle baktığımız zaman bulunduğumuz noktadan
Rum Yetimhanesi. 280 metre. Evet. 280 metre böyle. Onu da resmini çekelim Emir'cim. Şimdi yine bir gece girmiştim buraya. Fakat daha sonra ilerleyememiştim. Çok dar bir tüneldi. Eski tabi tuğlalar var. Böyle çökmeler var. Ben tam şuradan girmiştim. Emir'cim şu aşağı sen çabuk hoplarsın. Ben şu bir hoplayıp içeriği bir çeksen çeker misin? Ver onu bana istersen. Tamam. Şuradan in istersen. Şu ilerlere doğru devam edip şeyi bulacağız. Bunun devamını bulacağız. Ben buradan girmiştim. Şöyle hiç çok girmeden. Evet. Dostlar şöyle kameramızı açısını düzelteyim. Hiç girme. Ben girmiştim zaten bir sene evvel videosu. İleride ışık gözüküyor mu ya? İleride yarıklar var işte yol boyunca. Gün ışığı geliyor mu? Gün ışığı geliyor çok ileride. Tamam, demek ki çökmeler var. Şöyle göstereyim. Şimdi gidebiliriz. Belli oluyor zaten. Yukarı gideceğiz. Tamamdır. Şey yapacak mısın? Evet. Çıkacağım. Sen çık abi, ben geleyim o zaman. Şöyle ben buradan girmiştim. Bir sene oluyor. Hatta bir seneden fazla olabilir. Şöyle göstereyim. Geceydi tabi. Şöyle şuradan. Şimdi onu takip edersek böyle. Şu yukarımız Rum Yetimhanesi. Yukarısı Rum Yetimhanesi. O tüneli bence şöyle gidiyor, şuralardan bir yerden bulabiliriz. Burada ne var? Bir örtü, battaniye gibi bir şey var. Ben tabi gece dolaşmıştım oraları ama gece tabi sağlıklı olmuyor. Şöyle yapalım. Şöyle geçelim. Tünel böyle geliyor. Büyük ihtimalle böyle mi gidiyor? Böyle geldiğine göre şöyle gitmemiz lazım. Zaten yukarısı Rum Yetimhanesi. Yani büyük ihtimalle Rum Yetimhanesi'nin o dönemki yani bir atık su gideri olabilir veya farklı bir sebeple de kullanılmış olabilir. Bunlar da geçmemize izin vermiyor. Şimdi bunun devamında, çünkü videoda da gördünüz, bir çökme var. Onu bulmamız lazım. Evet. Çok yürümedik. Deminki battaniyeyi gördük. Bakın şimdi o Emir'in gösterdiği yerden tünel böyle burada çökmüş. Çökmeler olmuş. Ben de demek ki gece karanlığında girdim. Biraz daha ilerleseydim burada şey bulabilirdim. Çıkışı bulabilirdim. Evet, bak çökmeler. Tabii o şimdi gündüz gözüyle tabii gördüğümüz için. Ne kemiği? Hayvan kemiği. O hayvan kemiği bunlar. Bazı YouTuber arkadaşlar bunları insan kemikleri bulduk diye çekmişler. Tabii bizden çok sonra. Bak şimdi böyle devam ediyor. Şimdi mantık olarak baktığın zaman Emir'cim, şöyle dikkatli geçelim. Arkamdan dalı bırakacağım. Tamam, sıkıntı yok. Ben mesafeyi duruyorum. Tabii çantalarla buraları geçmek zor oluyor. Bak buralar bayağı çökmüş. Buradan tekrar devam ediyor. Bir bakar mısın Emir'cim? Hemen bakalım. Al kardeşim. Şöyle. İleride ışık gözüküyor mu? Tabii tabii, sürekli böyle 20-30 metre aralıklarına kırık. Çökmüş. Çökmeler var, değil mi? Çökmeler var. Şimdi bakın şu parmağımın ucu, ağaçların olduğu yer Rum Yetimhanesi. Bu Rum Yetimhanesi'nin oraya gidiyor ama
Biz buradan değil, şimdi navigasyona işaret koyacağız. Ağaçların arasından geçmektense oradan aşağı inmek daha mantıklı. Videomuz devam ediyor. Yani bahsettiğim gibi, şöyle yapayım. Bahsettiğim gibi bu tünellere 10 ay evvel, hatta ne 10 ay, bir seneden fazla oluyor girmiştim. Geceydi tabi. Bunu fark etmedik ama gördüğünüz gibi çökmeler var. Haritada da gösterdik. Rum yetimhanesi. Büyük ihtimalle o dönem atık suları atmak için kullanıyor olabilirler. Şöyle baktığım zaman eski çökmüş, yani yeni çökertilmemiş. Benim esas aradığım 2 nokta vardı. Tabii onlar da genç araştırmacı arkadaşlarımız. İlk defa ama arada sırada interneti inceleyin. Ziyaretçilerin definecilerden sonra ilk defa gittiği yer. Ziyaretçiler genelde definecilerden sonra gidiyor. İşte arkadaşlar bakın, bu Büyükada videoları serisi izlediğiniz zaman zaten her bir videoda birbirinden ayrı detaylar göreceksiniz. Tabi buralarda yine kirletmişler ortalığı. Emek var, araştırma var. Yani biz bir şey söylüyorsak şunun için söylemiyoruz. Bir topluluğu, bir yeri lekelemek için değil. Burada bir gariplikler oluyor. Bunu inşallah çözeceğiz. Ki son ulaştığım noktada o görüntüleri de çekebilirsem inşallah. Bakın şimdi bazen böyle diyorum. Çekebilirsem inşallah diyorum. Sonra diyor hani çekecektin. Hemen söyleyeyim, mesela Akar Camii'de Satı Hoca'yla işte röportaj yapacaktın. Hala niye yapmıyorsun? Ya arkadaş, sen binlerce yıldır gizemini koruyan dağların tepesindeki Akar Camii'ni görmeye şükretmiyorsun. Orada bir ağzımdan çıkıyor Satı Hoca'nın da, oradan işte anlatmıştım o Akar Camii videosunda da, Satı Hoca'yla niye röportaj yapmadın? Biz zaten Adeboğlu çok şükürsüzüz. Satı Hoca'yla neden röportaj yapmadım? Hemen söyleyeyim. Satı Hoca çok hasta. Bir iki kere görüştüm. İyileşmesini bekliyorum. İnşallah iyileşirse röportajı da yapacağım. Bazen tabii benim için bir yorum bile önemli. Kötü bir yorum. Kafalardaki soru işaretleri. Eleştiriyi açıyoruz. Çok önemli. Eleştiriye açığız. Yorumlara açığız. Bizi yerden yere vurun ama delillerle vurun. Belgelerle vurun. Kesin olun. İşte size diyoruz ki Türkiye'de ilk defa ziyaretçilerle göreceğiniz bir yer. Yazıyorsunuz. Abi defineciler girmiş. Ya arkadaş, tabii ki defineciler bizden önce girecek. Yani biz defineci değiliz ki. Biz araştırmacıyız. Biz belgeselciyiz. Biz gizemleri çözüyoruz. Yani öyle bir üç fazla yok Allah'a çok şükür. Mesela bir videoya 400-500 yorum geliyor. Veya 150-200 yorum geliyor. 3-5 tane, ama 3-5 tane de benim için önemli. Onlara da doğruyu göstermemiz lazım. Sola bak demiş. Sola bakalım. Burası birisi, bakın. Şimdi bir detay. Sola bak. Şöyle Şurayı bak. gösteriyor. Hayır canım, şimdi böyle Aynen. böyle durursak Tam sola bak diyor işte. böyle mi sola Aynen, bakacağız? sola bak. Böyle yazdığına göre şöyle. X Evet, çarpı sola buraya bakalım. Sola bakıyoruz. O biz gelirken var mıydı? Böyle fark etmedik. Burada da ağaçlar var burada. Acaba şuradan aşağı gelirken şöyle de olabilir bak. Ters yazmaz da herhalde. Bu tarafta hani şöyle, şu tarafta sola bak ya. Evet, Orası da bizim tünel. Üşenmemiş sola bak demiş işte bak. Bu da bir mesela zeka. Şimdi bizim kafamız meşgul ediyor. Solda ne var? Ama yoktu. Bakarız. Biz gelirken var mıydı ya? Fark etmedim. Yok, biz şimdi komple teorilerine Dağıtmayalım. girmeye gerek yok. Bu arada pilimiz bitiyor arkadaşlar. Dediğim gibi biraz da söyleniyorum. Yani yürüyoruz, çıkıyoruz, giriyoruz. Türkiye'deki gizemleri aydınlatmaya çalışıyoruz. Canımızı tehlikeye atıyoruz. Ekip arkadaşlarımız sağ olsun, bazen Emir, bazen başkaları, bazen Azat, bazen Kemal abi. Hakikaten zor işler beceriyoruz. Lütfen artık hani videolardaki ufak detaylara takılmayın. Ya görmediğiniz bir yer görüyoruz. İşte Satı Hoca ile niye şey yapmıyoruz? Ben mesela bak değirmen videosunda hiçbir şey söyledim mi? Size bıraktım. İnanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Keçi değil. Bana göre
keçi. Size göre değil. Bana göre keçi de değil. Ama yani biraz at gözüyle bakmayacağız. Doğruları bulacağız. Arada çok istiyorsunuz böyle terk edilmiş yerlere gideyim falan diye. Ben daha çok böyle mağara, X-Files dosyaları, gizemli dosyaları daha çok seviyorum. Mesela şu an Büyükada'dayım ya. Yani 8 aydır çok büyük bir araştırma yapıyorum. Ve sonuna gelmek üzereyim. Şimdi buna takılacaksınız. Hadi. Arkadaşlar kolay olmuyor. Arkanızda büyük bir güç var. O güç sizi devamlı takip ediyor. O yüzden hep beraber başaracağız. Videomuz devam ediyor. Emir'cim yukarı çıkalım. Tamam, dönelim. Bir de sola bak dedi ya. Oraya gitti şimdi. Şuradan girsek mi acaba sola? Ben şöyle bakayım. Şöyle bir bak bakayım. Sen oradan bak, ben de şuradan bakayım. Ben de şu taraftan bakayım. Sen oradan bir git. Şimdi o sola bakıp kim yazdı oraya? Bizde dalga mı geçiyorlar arkadaş? Yani şimdi tabii bekçi bizi görmedi. Bekçi bizi görmediği için daha kimseye haber vermedi. Şimdi şurada bir şey var mı? Şimdi yukarı çıkacağım. O polis girilmez denen yerde ne olmuş? Onu oradaki polislere soracağım. Emir'cim var mı bir şey? Gel. Gel, daha yolumuz uzun. Yukarı doğru çıkacağız. Mesela unutmadan onu da söyleyeyim. Büyükada'da da mesela çok büyük defineler olduğu söyleniyor ki doğrudur. Yani o dönemde padişahlar falan buralarda çok dehşetler yapmışlar. Ama tabi yeraltı tünelleri aynı İstanbul'da olduğu gibi, Ayasofya'da olduğu gibi, sahil yollarında olduğu gibi, aynı işte Vordones'in altına giden tüneller, Büyükada'ya giden tüneller. Evet, Büyükada'ya giden tüneller var. Ama yapılaşma, işte burada gördüğünüz gibi bakın en büyük örneği. Asfalt atılmış. O tünel böyle devam ediyormuş. Aynı şekilde sahil yolunda yapılan çalışmalar, yeni binalar, gökdelenler. Bunlar altı, yani İstanbul'un altındaki birçok tüneli çökertti. Ama bunlar var. Bunları zaten koyduk. Bizimle beraber birçok araştırmacı bunları çıkartıyorlar. Dediğim gibi aklıma da gelmişken bu arada Coğrafi Kaşifler Kulübü'nü de faaliyete geçiriyoruz. Coğrafi Kaşifler Kulübü'nün amacı ne? Türkiye'de etrafımızda yaşadığımız coğrafi bölgemizdeki tarihi, gizemleri araştırıp hep beraber bir yerde toplayıp, hani bazı ülkelerin çok büyük kütüphaneleri var ya, ki biz coğrafi kaşifler olarak bu tarihi, bize yanlış anlatılanları düzeltmeye, belgeleriyle, duvardaki mağaralardaki işaretleriyle, ağaçtaki, topraktaki binlerce yıl evvel uygarlıkların bizlere bıraktıkları işaretleri belgelendirerek bunları hep beraber toplayacağız. Coğrafi Kaşifler Kulübü'ne kimler gelecek? Coğrafyayı araştırmayı, belgesel yapmayı, tarihi sevenler katılacaklar. İstanbul'da olmanıza gerek yok. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde. Amacımız Türk tarihini, Türkiye'mizdeki kültürel varlıkları, gizli kalmış şeyleri ortaya çıkartıp bunlara bizden sonra gelecek nesillere bırakmak için bu yola girdik. Onunla ilgili bilgiler de yavaş yavaş vereceğiz inşallah. Videomuz devam ediyor. Akşam olmasını bekleyeceğiz. Bir akşam gözüyle bir daha bir Rum meselesine bakalım. Çünkü onların bir takvimi var dedim ya, o takvime göre belli günlerde işte kadın adak, çocuk adak, bebek adak, işte şeytana bilmem ne şöleni, böyle değişik bir takvim yapmışlar, ritüel takvimi. O yüzden bugün buradayım. Şu ana kadar bilmiyorum kameradan çıkar mı yine, ama şu ana kadar bir şey yok. Bu tüneli de görmüş olduk, en azından bazı gerçekleri. Kafamızdaki soru işaretlerini yok etmeye çalışıyoruz. Emin'le beraber devam ediyoruz. Uzun bir video olacak. Bir yere ayrılmayın dostlar. Telefonun ışığını sakla. Şimdi bak. Şimdi iki seçenek var. Bir, binanın üstü çökmüş. Arka tarafta ay ışığı var. Şu an gece görüş kamerasındayız. Bakın yine Bodrum'daki ışık yine var. Şimdi burada ikilemleye düştük. Şöyle bir sene evvel çektiğimiz videoda da bu ışık gözüküyordu. Fakat buraya ışık yaktığımız zaman, yani normal gözle görülür fener tuttuğumuz zaman bu ışık kayboluyor. Şu an gece görüş kamerasıyla görüyoruz bunu. Dediler ki abi
Arka tarafı boş. Şu an üstte gördüğünüz o gökyüzünün, ay ışığının ışığı oradan aşağıya vuruyor. Fakat gündüz görüntülerini de izleyeceksiniz. Ben yine şimdi üşenmeyeceğim, öbür tarafa da geçeceğim. Bunun arka tarafı arkadaşlar yıkık değil, dolu, yerin altında burası. Yani kot olarak yukarı, ön taraf daha yüksekte. Şimdi ben ışığı birdenbire yakmayacağım. Çünkü yakarsam burada olduğumuz belli olur. Dönüşte bir daha burayı çekelim. Şimdi yani şunu yok edelim aradan. Bakın şu arkası boş ya, hani sanki arkası boşmuş gibi şu bodrum kattaki ışık arkadan alıyor diye düşünenler oldu birkaç tane. Peki o zaman üst kattaki pencerelerde niye yok bakın. Şöyle bir küçük fener yakacağım ama görecek şimdi. Yansıma yaptı. Kamerada hiçbir şey görünmüyor. Tamam. Şu an normal feneri yakmamız lazım. Normal şimdi biz En son çıkarken yakarız o fenerleri. şu an devam edelim. Biz şimdi buradan bekçiye çok yakınız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu an önümüzü hiç göremiyoruz. Şunu açalım şöyle. Gel. Şuradan devam edelim. Dikkatli ol. Sen Emir arkamdan tut beni. Bana yapış. Düşmeyelim. Önümü sen görebiliyor musun önümü? Nereye çıktık? Saçma sapan bir yere çıktık Emir. Bizim şuradan gitmemiz lazım. Şimdi bu bekçi nasıl bizim geldiğimizi anlıyor. Bir de o tarafı var. Şunu kapatalım. Şöyle gece görüşüyle gidelim. Şimdi bu feneri göremez. Bu fener sadece gece görüş kamerasında gözüküyor. Şurada kapıdan bir çekim yapalım, dur. Kapatalım. Şimdi o ses, o kamera çalışıyor mu Emir? Dur. Şuradan bakacağım şimdi. Şu demir parmaklıklardan. Sen köpeklere bak. Köpekler orada mı? Birdenbire sessizce geliyorlar. Ayağımızdan yakalarlar vallahi. Dur bakayım. Şurada bir şey var. Bir de şu kattaki şeyi biri var demişlerdi. Ama zoomlayınca görüntü bozuluyor. Gel şu taraftan gidelim. O bizi görmesin. Bir de Emir, ormanın sesini dinleyelim. Dur. Yakma şu an, bekle. Şöyle etrafımızı tarayalım. Gece görüşlü. Şimdi normalde bakın. Şimdi bir dakika, şu an gözükmüyorum değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Şu aşağısı gözüküyor mu? Işıklar görünüyor. Işıklar bakın. Burası zifiri karanlık arkadaşlar. Şu an bir normal kameranın görüntüsünü vereceğim. Şöyle hatta yaklaşayım. Şöyle belki görüyor mu şu an? Yok. Yine mi görmüyor? Şöyle. Görüyorsun. Zifiri karanlık. Tamam. Şöyle yapalım. Çok dikkat çekmeyelim. Şu an gece görüş kamerasına veriyorum. Etrafı tarıyoruz. Yukarıdan bir açıklık bulalım. Ormandaki sesi de dinleyelim. Yavaşla.
Işık yandı. Yakma ışığı, yakma. Gözüküyor. Şuradan dur. Şuradan görüntü alacağız. Ama buradan da ışığı yaktığımız an bizi net görür. Evet. Sen arkamızı kontrol et. Biraz tabii çok karanlık olduğu için dur, senden ayar çekeceğim, kımıldama. Şöyle yapayım. Yok. Şu an gündüz çekimine geçtim. Alacakaranlık. Burada... Ah, yanlışlıkla bastım. İnşallah görmez. Şu an gecedeyim ya. Gel bak, şöyle gidelim. Gözüm. Sen şurada ne var? Fener değil mi o? Şu an gözüme ışık geldi, göremiyorum. Şöyle yapayım ha. Gel şuradan binayı arkamıza alalım. Şu esas. Şimdi o giderken o bodrum kattaki yere fener tutacağız. Bakalım normal fenerde o gözükecek mi? Yok, onun kulübesi şu aşağıda ışıklanan yere bak. Şurada girişi var. Yola geldik ya. Yok yok, orada. Şimdi bak, şu binadan görmeyecek. Onun bak, onun kulübesi, şu ışığı kapatayım. Sen arkamızı kollayacaksın. Bak, gördün mü? Geliyorlar. Salmışlar köpekleri. O şimdi biraz sonra çıkar. Yalnız şu var ya. Bak, bir tane orada duruyor. Bir tane beyaz var. O şimdi ona sinyal veriyor. Şimdi elinde fenerle çıkar. Bir dakikada da çıkıyor herif. Cin gibi. Önüne dikkat et. Bebeğim, sakin ol. Sakin ol bebeğim. Dur şuraya. Sen arkamı kontrol et. Ne oldu? Şu an bizi deşifre ettin abi. Olsun. Şu an köpeği görüyoruz. Arkası dönük lan. Arkası dönük var. Sağımdan ses geliyor, baksana, ben bakamıyorum. Yani gözünde bak, karanlığa alışmıştır göz. Şu an kafasını bize döndürdü köpek. Kapatalım da şu aşağıya önden çekelim, gel. Tamam, şuraya ismini vermek istemiyorum. Bir tane YouTuber fırsatını buldu. Şu binaya girdi lan. Girdin, şurayı çektin. Gidip çeksene arkaları, gir bodrum katına gir. Eline öyle bir fırsat geçmiş. Benim elime fırsat geçecek. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bence bu köpekleri daha gidip almadılar. Bir de bu köpekler nereden geliyor anasını satayım? Değil mi? Evet. Hani yerin altından mı getiriyorlar? Olabilir, aşağıda bir yerde saklıyor da olabilir köpekler. Karanlık ya. Bak, zaten şimdi biraz sonra fenerle dolaşmaya başlar. Yalnız bir de buradan döneceğiz. Unutma, şey yapacağız. Ses geliyor. Köpektir dışı. Şu anten ne anten lan? Anten o. Alıcıdır mı? Yalnız çok Nerede el. kaldı onun kulübesi ya? O ta öbür tarafta. Biz şu an Bizi görmez. elini çok uzatma. Demir parmaklarla birdenbire köpekler çıka geliyor. Arkamızı kontrol et ha. Çatır çutur sesler birdenbire çıkarabiliriz. Kafamıza bir şey geçirir burası. Türkiye'de en çok kişinin kaybolduğu alan.
Ya şimdi büyük adalılar bana kızıyorlar ama ya arkadaşlar okuyun biraz, araştırın. Yani. Çok rüzgar çıktı. Değil mi? Ben zifiri görüyorum da. Net değil. Sen şu an hiçbir şey göremiyorsun değil mi? Zifiri. İşte teknoloji yapıyorlar arkadaşlar. Rüzgar çok şiddetlendi yalnız. Bu ses nereden geliyor lan? Bir şey çarptı. Ayine başladılar mı oğlum? Bak şu şeye inelim gel. Şu ön tarafa inelim, tamam mı? Ön taraftan bir çekim alalım uzaktan. Sonra o bodrumdaki, şimdi ön tarafı çekersek, tamam mı? O şurada bir şey parladı. Bekle bir dakika. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geldi. Biri var değil mi? Ağacın arkasına böyle saklandı gibi. Bir dakika. Kolayı var. Feneri açıp kafasını vuracağım taşı ama. Al. Yere doğru tut. Tamam, yere doğru tut. Zaten şu an bekçi bizi göremez. Dur. Aşağı indirsen onu. Sen arkaya o tarafa tut feneri. Var değil mi arkamızda bir şey? Bir şey fark ettim. Böyle ağacın arkasına kaçtı. Tamam bak şöyle yapalım. Onun kısığı var mı? Aşağı doğru indir. Ama yok. Bir dakika kapat onu. Sen elimizde fener mi var nasılsa? Kapat iyice. Evet. Dikkat çekmeyin. Heh, bu fener yeter bize. Kamera hiç görmüyor. Tamam, kamera ses alsın sadece. O kamera... Bekle bakayım. Dur abi ben elime bir şey alayım dedim. Gelimin de kafasına indiririz. Ya korkma, onu var ya ayaklarından ikiye ayırırım. Biliyorum işte o sen. Sen baktın ki ben tehlikedeyim. Sen kaç. Yok ya sen tehlikedeysen sıkıntı yok abi, ne kaçıyorsun? Bastırılacak bir şey zaten. Hayır, bekçi buraya çıkmaz. Şimdi Yerden mi şey yapacağım? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Niye? Abi korkumuz yok Allah'a çok şükür, elhamdülillah da tedbirli. Ben sana o yüzden diyorum. Arkamıza bak. Şimdi bak, ben buraya niye geldim şu an? Niye geldim biliyor musun? Şimdi o bodrum kattaki ışık gözüküyor ya. Hani arka taraf yıkık, acaba o ay ışığının, gündüz ışığının ışını mı alıyor diye. Fakat şöyle üstünde daha 4 kat var onun. 4 kat da mı yıkık? Şimdi bak, ben de duyuyorum da yapacak bir şey yok. Öyle bir şey olsa o 4 kat da ışık alması lazım. En alt kat niye? İşte tamam, onu nasıl ispatlayacağız? Şimdi görüntülerle, yani orada görüntülerde. Arka tarafından bir bakalım bir de. İşte onun için gidiyorum oraya. Bakalım. Şu yere tutuyorum ki düşmeyelim diye. Şimdi o bodrumun arka tarafına geleceğiz ki orada bir yıkıklık olmadığını görürsek demek ki aşağıda tespit doğru tespit. Aşağıda bir şey var. Bir gözün görmediği bir ışık sistemi var. Koyunlarım saldı. Yok, koyunlar içeride. Oh. Şey geldi gözümün önüne. Bekçi fenerle. Bak şimdi burası. Şimdi şuradan yükseğe çıkıp bakacağız kanka kardeşim. Ben şimdi gözümü buraya dayayacağım ya. Sen şey yap. Arkamı kolaçan et. Burası da çok... Evet burası, bak şimdi. Yıkık yer şurası. Tam burası değil. Dur. Şuradan gideceğiz. Yani o bodrumdaki yer burası, evet. Şimdi sen arkamı kolaçan et. Ben şuradan çekim yapacağım. Şimdi bak, baktığın zaman gördüğünüz gibi arka taraf şey değil. Sen arkamı kolaçan ediyor musun? Ediyorum.
şu parmağımı gösterebilirsem, şu parmağımın, yok ışıktan gözükmüyor, şöyle göstermeye çalışayım. Şu parmağımın altında kalıyor bodrum. Orası yıkık değil. Değil, ondan bahsediyorum. Orada bir ışık var. Şimdi oraya gideceğiz. Parmaklıkları da öyle sık yapmışlar ki kardeşim. Uçak geçiyor. Arkama bakıyor musun? Yalnız buraya yaslandığımız zaman şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu şeyi de açalım. Bana mı dokundun? Niye? Benim çarptı şey. Işığı mı açtı? Şunu göster. Bir şey düştü. Fener alsana. Şimdi bu cebimiz açık kalsın. Sonra bana ver kanka. Elimde hazır olsun yakmak için. Evet abi. Şu an şunu ispatladık. Biz şu an arkadaşlar Bodrum'un arka tarafındayız. Arka cephedeyiz. Yani doğal olarak biz tekrar oraya gideceğiz. Bir de nereye bakacaktık? Alman Giren'in evine gitmemize gerek yok. Bizim işimiz burası. Sağ tarafımdan çatır çutur ses geliyor. Çok enteresan, bekçi yok lan. Arkadaşlar bakın tam şurası, tekrar gösterebilecek bir parmağımın altındaki gözüken yerin altında Bodrum. Yani doğal olarak şu an arkasının yıkık olmadığını ispatlamış olduk. Bilmiyorum, şu an kamera çok küçük, bu gece görüşü kamerası da var. Büyük ekranda da tarayacağım. Bir de gece görüşüyle tarayayım şöyle. Yani bir hareketlenme var. Bir şey var. Evet, biz şimdi gel ne yapalım biliyor musun? Oraya hiç yürümeyelim. O bodrum katını oraya tekrar yürüyelim. Sen arkam şantama tutun. Yok, ben görüyorum. Ha, görüyor musun? Fener yandıkça görüyorum. Bir şey fark ettim. Abi burada bir gariplik var ha. Bekçi yok. Hayır. Bekçinin evinin ışıkları yok. Köpek şurada bir tane görüyorum. Bir tane beyaz köpek var. Kapat kapat. Gel bir şuradan gidelim. Normalde o köpeğin sesinin 50 kere gelmesi lazım. Tabii canım, şu an hayır. Evinin bakın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Normalde şu an arkaya koyalım şahit. Normalde şu an şu kamerayı tuttuğum yerde bekçinin kulübesi var. Evi var yani. Işıkları yanmıyor. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ve Emir diyor ki abi diyor arkamızdan devamlı bir şey bizi takip ediyor diyor. Sanki ışığı görünce ağacın arkasına kaçıyor. Ya belki beyin oyunu da olabilir. Biz şu Bodrum'un oraya gidelim. Acaba diyorum ki bekçi köpekleri almaya mı gitti? Olabilir, bir tane köpek var. Zaten burada Şu an yok. Şu an 2 tane. Bir siyah bir beyaz var. Burada olsa o köpeğin sesine 50 kere fır dönüyor. Ya kesin gelirdi. Bak ışığı indir aşağı. Gördün mü ışığı? Işığı fark ediyorum diyorum. Niye ya? Bak. Işık var, net ışık bak. Şimdi biraz sonra... Bekçi orada mı acaba? Abi bilmiyorum ki, bak şimdi. Bodrum'un katında. Ya ay ışığıyla bir ilgisi yok. Bak ışığı yakacağım. Bu normal infrared ışık. Ay ışığıyla bir ilgisi yok abi. Orada. Bak hiç şey yapmıyorsun, bir dakika. Yok, bakıyorum sürekli arkaya. Şimdi bak. Şu an arkadaşlar bak şu an ışığı görüyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle yapacağız. Yakalım tüm ışıkları. Yok bütün ışıkları yakma. Şimdi bu ışığı da gelmezse zaten bak. Tuttum
Bakıyorum. Bak aşağıda ışık gibi, mum ışığı gibi ışık var, görüyor musun? Doğan şu an normal fener açtım arkadaşlar. Bakın ışığı kapattım. Daha çok gözüküyor. Full ışığı şu an oraya zoomlayacağım. Bakın. Çok ışığı zoomladığım zaman yok oluyor. Böyle sanki bir mum yanıyor. Sol tarafa bak, arkama bak. Yakaladık. Yine yakaladık. Şimdi onlar bu ışığı görüyorlar. Şu ana kadar çıkmadılarsa sıkıntı var. Bak şu böyle gece görüşünde daha net gözüküyor. Sanki bir şey yansıyor değil mi içeriden? Bir mum gibi. Tabii bak şöyle çıplak gözle de. Feneri bana tutma. Ben tutmuyorum. Ben tutuyorum. Oğlum arkamızdan dolaşıp gelme. Yüzümüze. Ya mermiyi boşaltır önemli değil de bak. Yan odada da ışık var. Ay ödüm patladı. Işık tutma oraya. Geldiler. Şimdi kaçma. Bak şimdi orada ışık var. Hoş geldin oğlum. Dur elini uzatma. 1, Hoş geldin. 2. Aferin. Aferin oğlum. Şurada var bir tane. Heh, ne oldu? Aferin. Kesi şimdi tellerden al. Gel paşa. Oo 1, 2 tane burada var. 3 tane burada var. Bunları çeksene abi. Çekiyorum. 1, 2, 3 tane. Hani sokamıyorum, şey yapacaklar. Aferin. 6 tane. Şu en büyüğü ya. Baksana. Heh. Şuna bak lan. Ayı gibi. Bak bekçi burada olsa 50 kere görürdü. Işığı tutma. Heh. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Şuraya bak lan. Ne oldu aferin? Kanka. Eşek gibisin ya. Maşallahın var oğlum senin. Bak burada bir tane. Şu an 7 tane saydım sen. Ben de şu an 6.'yı gördüm İlerle de. bakayım. Tel örgüleri öyle yapmışlar ki. Bak bu da. Aşkım. Zarar verecek gibi değil ama. Baksana en büyükleri, babaları bu. Yürüyor baksana. Bu. Bak ışık hala yanıyor orada ya. Işığı kapat. Arkamıza da bakalım. Sen arkana bak zaten. Buraya niye bakıyorsun? Abi o ışık ne enteresanmış. O feneri kapat. Bak şu an görüyor musun? Evet görüyorum şu an. Bak şu an görüyorum onu. Bak şimdi. Gece görüşüyle daha net görüyorum. Sen arkaya bak, buraya değil. Arkaya bakıyorum. Bak şimdi ışığı tutuyorum. Sanki bir ocak yanıyormuş gibi. Işığı zoomluyorum. Parlamadan yok oluyor. Komple tutuyorum. Elimi de sokmaya korkuyorum. Bu ışığı da fark etmediyse yok burada. Bak bunu çekiyorum gece görüşünde. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim, bakın. Arkasında yıkık yok. Yani şu hani üst katlardaki yıkık görüntü var ya, onun ışığı değil. Arkasını da gittik çektik. Burada bir şey var. Ve bekçi de yok. O ışığı kapat. Ben kapatayım. Şimdi ön kapıya doğru gideceğiz. Gel. Geldi. Gelmez diyordun, geldi. Nereden çıktı lan? Işığı kapat ışığı. Ya kapatsana şunu. Sen niye tutuyorsun bana? Sen de kapat. Sen de kapat. Hayırdır birader? Sen de kapat ışığı. Gece gece ne işin var? Resim Işığı çekiyoruz. yüzünde tutma. Hayırdır? Bak böyle oluyor, bak şu an nasıl, kapat abi. şu an ne hissediyorsun? Bak Ya- şu an ne hissediyorsun, aynı şeyi ben de hissediyorum. Kapat, sen O zaman kapat. Abicim Kapat. gece gece ne işin var yani? Gece değil ki daha. Ne değil? Dur bir şeye bak, çekip Ya gidiyor. kapat onu kapat. Tamam seni Ya çekiyorum. kapat onu. Bağırma lan, bağırma. Kapat. Sesini Ya yükseltme bak. yükseltsen ne olur kardeşim? İnsan gibi konuş. Biz seninle şu an sesimizi yükseltiyor muyuz? Abicim bekle.
Tamam biz sana bir şey yapmıyoruz ki, biz şöyle resim alıp gidiyoruz. Kapat. Tamam kapattım, sana tutmuyorum ki ben. Resim alıp gidiyoruz, sen suçlu gibi. Alamazsın abi. Neden, bak bu dışarıdayım. Şu yasak mı resim Yasak. video? Neden? Seni çekmiyoruz ki. Ha, seni de çekebilirim ayrıyetten de. Çekemezsin. Bunu da yayınlayalım. İzlemezler zaten de. Ya kapatır mısın onu? Işık tutmuyor ki Ya ben. kapat abicim kapat. Kamerayı kapat. Neden? Kapat abicim yasak. Ama nerede yazıyor yasak diye? Yasak ya. Özellik burası. Tamam Ya abi. kapatır mısın Bir şey onu? sorabilir miyim? Tamam. Soramazsın. Tamam çekmiyorum şu an. Sen kendini artist zannediyorsun Cemal. Ne? Sen niye böyle artistik yapıyorsun? Ben artistlik yapıyorum. Bak biz sana kalkıp Abicim da bak, burada kış bir bak, şey demiyoruz. Kötü söz söylemiyoruz. sefer sen bana şey Biz sana yaptın. küfür etmiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Geliyorsun Tamam, bize. Bizim sana bir zararımız var Abicim mı? gece Çocuk gelme. tamam. Çocuk Tamam. azarlar gibi azarlıyorsun. Ama Niye böyle bak- bir şey yapıyorsun? Nereden çıktın? Yani kapat onu. Kimlik. Kamera çekimi yapmıyor herhalde. Yok yapma. Kapat. kapat. Bu ışık alalım, ışık. Kimlik alalım da. Evet dostlar, gündüz çekimlerini seyrettik. Diğer videolarda kafamıza takılan, kafamızda aklımızda kalan noktaları görüntülemeye çalıştık. Tüneli görüntüledik. Ne gördük? Bakın yine aynı ispatladık. Arka tarafa dolaştık. Arka tarafta yıkık olmadığını gördük. Çünkü o bizim kafamıza hep takılmıştı. Biz onu gündüz görmüştük ama birkaç izleyicimiz bunu söylemişlerdi. Şu an onu tescilledik. Yani evet, o bodrum katında, değil mi Emir'cim? Sen de gözünle kesinlikle. gördün. Bodrum katında gece görüşü kameramızda gördüğümüzde çok net bir ışık var. Işığı yaktığımızda yine mum ışığı gibi bir ışık gözüküyor. Ve en enteresanı neydi Emir? Neydi abi? Bekçi nereden çıktı? Bekçi bize bir 5 metre kala çıktı. Ve bakın videoda göreceksiniz, yani bekçinin evin ışıkları yanmıyor. Bekçi bir anda, biz o bodrumu çekerken soldan geldi. Evet. Sonra bayağı bir tartıştık onu. O tartışmaların belli bir kısmını koyarız. verdim. Şu an verir miyim vermez miyim bilmiyorum çünkü daha montaj yapmadım. Kalkıyor, polisi arıyor. Polis arkadaşlarımız, komiserimiz geldi. Şeker gibi komiserimizle sohbet ettik. Sağ olsun. Yani çok girmeye teşebbüs eden oluyormuş. Yapmayalım arkadaşlar. Özel bir mülk. Yani Tellerden atlamayalım. atlamaya çalışmıyorum. Riske atmayalım. Bizim her şeyimiz kanuni olmalı. Biz araştırmacıyız. Kanunsuz hiçbir şey yapmayız. Kanunsuz işi yapanları biz ortaya çıkartırız. Biz bugün şunu gördük. Evet, 6 ay 7 aydır gelmiyorduk. Bunlar hep söylüyorum. Benim teorilerim. Yani bunları ispatlamaya çalışıyorum. 2 sene, 2,5 sene evvel videolarımızı çektik. Büyükada'da zaten başlı başına gizem. Hani tekrar ediyorum, belki bazılarınız çok tekrar ediyor ama olsun, tekrar edelim. 1890'lı yıllarda yapılan bir Rum yetimhanesi. Dünyada 3. Avrupa'da 1. sıradaki bir ahşap bina. Başından bir gün badire geçmiş. Yanında Alman generalin evi, vampir hikayeli, Mona Lisa'nın hikayesi, Mona Lisa'nın mezardan çıkması, Yunanistan'dan bunları hep bütün videolarda izledik. Yani kanalımızda videolar kısmına girdiğinizde, oynatma listelerine girdiğinizde Büyükada diye yaptım. Orada 7 tane video var. Bizim işimiz, ziyaretçileri kurma amacımız neydi? Gizemleri araştırmak. Bazen yer altındayız. Bazen yer üstündeyiz. Köyleri dolaşıyoruz. Hep kurgusuz, montajsız gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Kişilerin, izleyenlerin kafasında soru işareti kalmasın. Bu akşam Emir kardeşim de gözünle gördün. Adam ne diyor Emir? Işığı kapat, Işığı kapatsana diyor, gözümüze Ben ışık diyorum ki tutsun. sen ışığı kapat. Sen benim gözüme ışık tutuyorsun. Hani- Sen benim bir de dedim ki hani niye bu kadar asabisin? Ne yapıyorsun? Tamam, belki sen görevini yapıyor olabilirsin. Görevini yapman güzel de bu kadar böyle yani yırtınma yani. Ne yapacaklar? Neden korkuyorsun? Bak bu çocuk bir şeyden de korkuyor. Bir şeyden de olabilir. korkuyor büyük ihtimal. Başına bir şey mi Ya geldi bir insan acaba bu kadar zamanında? böyle yapamaz. Yani diyor ki dışarıdan bile çekemezsin. Ya neyi çekemeyeceğim kardeşim? Burası Türkiye Cumhuriyeti toprağı. Tamam, biz senin mülküne girmiyoruz. Biz senin evini çekmiyoruz ki. Biz dünyanın tarihi eserini dışarıdan görüntülemeye çalışıyoruz. Siz sahip çıkamıyorsunuz. 2,5 sene evvelki görüntüleri izleyin. Hiçbir şey bilmiyorsanız benim videolarımdan izleyin. Bir de şimdiki haline bakın. Her geçen gün yıkılıyor. Niye? Bir şeyleri örtmeye mi çalışıyorsunuz? Bunlar benim teorim, bak yine diyorum. Ben bunlarla ispatlamakla mükellefim. Biz ziyaretçiler kanalı olarak hep ne dedik?
Kanala ilk başladığımızda varsa var yoksa yok diye çıktık. Şimdi ne diyoruz? Ziyaretçiler anı yaşar, sadece gerçekleri izler. Biz insanları kandırmak, reyting uğruna izlenim almak için bir şeyler yapmıyoruz. Biz bakın, genç kardeşim mağaralara da girdik. Tek başına da girdi. Girilmemiş yerlere, gidilmemiş yerlere gidip tarihin izlerini arayıp bazı gizemleri aydınlatmaya gayret ediyoruz. Gerçekleri ortaya çıkartmaya İmkanlarımız dahilinde. Hala bana diyorlar ki fenerini değiştirsene. Ya kardeşim tamam değiştirelim. Her geçen gün zaten ekipmanlarımızı yeniliyoruz da ya o kadar da değil, tamam öyle fenerler var ki 25-30 bin fener var. Zamanla onları da alacağız. Yani şuna şükredelim, bakın. Az bir bütçeyle sizlere bir yerler bulup hiç görmediğiniz yerleri göstermeye gayret ediyoruz. Şükrederim ya, ne olursunuz ya, şükrederim. Kesinlikle Ya hayatınızda şu an ziyaretçilerin kanalına bir dönün, bu videodan sonra bir bakın, 120 tane videodan hangisini başka kanalda gördünüz? Ya bir tane genç bir çocuk çıktı bizden sonra, biz de gittiği yerleri şimdi çekiyor. İlk defa çekiyorum diye. Çeksin, o da çeksin. O da yapsın, araştırsın. Biz onlara da karşı değiliz. Yapsınlar. En güzellerini yapsınlar. Biz onları ayakta alkışlarız. Kesinlikle. Ama şunu yapmayın lütfen. Yani bu insanı bazen üzüyor. Hani ister istemez takılıyoruz. Biz araştırma yapmaya devam edeceğiz. Ama ya şükredelim ya, bak hayatınızda neyi biliyordunuz? Hiçbir şey bilmiyordunuz. Ya diyorum ya, işte bir yere gidiyoruz. O video kısmında bir şey söylüyorum Emir. Evet. Diyor ki abi hani yapacaktın? Lan orada %90'ını yapmışım, %10'unu yapmamışım işte. Ne yapayım yani? Satı Hoca adam yatıyor, yatalak. Nasıl gideyim röportaj yapayım? Sözle vermemiş olursa Ya ben o videoda da hep ne dedim? Nasipse, kısmetse. Nasip kısmetse. değil. Ben sonuçta gitmişim, oraları bulmuşum, çekmişim. Neyse. Bu akşam bir şey daha kanıtladık. Onların takvimleri, bu akşam ayin takvimleri. evet. Var mıydı Emir? Vardı. Bence vardı. Bodrum'da. Arkasını da çektik, önünü de çektik. 8 ay sonra buraya geldik. Şimdi dediğim gibi 2 tane kritik nokta bulduk. Bu 8 aydır gelmiyorum zannediyorsunuz beni buraya, ama geliyoruz. Ama neler yaparak geliyoruz. 2 tane kritik nokta bulduk. İnşallah Emir kardeşim o noktaya da bir iki çalışmadan sonra bulacak. İnşallah. Noktalarını belirledik. Biz kayıt almadığımız zaman da araştırmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Yani orayı da gösterdiğimiz zaman zaten çektiğimiz videolarında kapağı mı derler, noktasını Aynen, koyacağız. noktasını koyacağız. Belgesini yapacağız. Dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu akşamlık bu kadar uzun bir video oldu. Sıkılmadınız umarım. Dediğim gibi yakında Coğrafi Kaşifler Kulübü'nü kuracağız. Büyük bir kütüphanemiz olacak. Tarihi araştıracağız. Bu işe hevesli gençleri, yaştaşlarımızı, abilerimizi, ablalarımızı ortak edeceğiz. Bilgileri toplayıp tarihi, bize bugüne kadar anlatılan yanlış tarihin yanlışlarını bulup doğruyu bularak hep beraber bizden sonraki nesillere doğruları bırakacağız. Kesinlikle. Ben çok konuştum yine bu videoda. Hepiniz Allah'a emanet olun. Emir'cim söz sende. Evet dostlar, Serhat abi kısacası çok güzel anlattı, çok güzel neticelendirdi. Fakat şöyle dediğimiz gibi bu yaptığımız işi gerçekten emek istiyor. Sabahın köründe geldik, akşamın geç vakitlerinde son vesayetle anca döneceğiz. Hani hiç önemli değil. Emeklerimizi karşılığını almamız lazım. Sizler de bunu desteklemeniz bizim en güzel umut Beğenmek, kaynağımız sadece olur. beğenmek. Beğenmeniz, başka bir şey istemiyor. Bir de abone olun yeter. Çünkü daha dünyanın bile bilmediği çoğu şeyi biz burada gözler önüne sürüyoruz ki çok fazla risk alıyoruz. Maddi olsun, manevi olsun, onlar pek önemli değil ama gerçekten risk alıyoruz. Mesela o bekçi gelip bizi orada uzaktan silah çekip vursaydı hiç Tabii. kimsenin şeyi olmayacaktı. Devamlı birisi bizi takip Yani etti. arkamızı biz Devamlı. baka baka gittik yani. Tabii. Şimdi şu var, bakın arkadaşlar, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Biz burada ne bir büyük ada sakinliği, ne bir cemaati, ne bir dini mensubu, ne bir işte Ortodoksları, Kimsenin ne derdimiz yok. Hristiyanları, hiç kimseye bir suç, bir leke atmıyoruz. Dedim ya, adalarda en çok Yahudi ve Ermeni halkı yaşıyor. Biz bunlara saygı duyuyoruz, biz bunlara çamur atmıyoruz. Biz burada yapılan, 1800 yıllardan beri yapılan bir takım kötülükleri, bu her yerde yapılıyor. Yani bu Müslümanlarda da yapılıyor, her türlü dinde yapılıyor. Ben diyorum ya, biz Müslüman olarak herkes eşit Allah katında. Eşit görmeyenlere sesleniyoruz. Buradan da inşallah birileri de artık derler ki ya bitsin bu Rum yetimhane şey, girsin çeksin.
Yani bir çekmiyorsunuz arkadaş. Veyahut da bir sesiniz yıkın, bir olun yapın da yani. kurtulalım. 3 senedir, 4 senedir hala yapacaksınız, restore edeceksiniz. Emir'le şeye gittik, Ruhban Okulu'na oraya gittik. Ruhban Okulu videosu da var o Büyükada kısmında. Tadilata sokmuşlar, hala bitmemiş. 1,5 senedir Evet. tadilatta. Ben eminim burayla oranın da bağlantısı var. Bağlantısı var, net var. Dostlar, her hafta yine araştırmalar yapmaya devam edeceğiz. Definecilerden sonra ilk biz gireceğiz. Bir gün nasip olursa da definecilerden önce de bir yer bulacağız inşallah. İnşallah. Ziyaretçilerde kalın, ziyaretçileri izleyin. Ben hep ne diyorum, bir gün herkes ziyaretçileri izleyecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Doğru yoldayız, doğrudan şaşmıyoruz. Bir de bu arada bazı yorumlarda şey yazıyorsunuz, benim bir sevmediğim bir takım kanallar var. Beni davet ediyorlarmış filan filan. Benim herkese kapım açık. Ben yeter ki o her videolarında cin gösterenler var ya, beni götürün gösterin, bana da gösterin. Beni kimse davet etmiyor arkadaşlar. Birkaç kişi var. Birkaç kişi, 2 veya 3 kişi. Onlara da sesleniyorum. Yazmayın artık. Yok, beni kimse davet etmedi. Davet ederlerse seve seve giderim. Çünkü her videolarında aynı maskeli cini görüyorlar. Onunla tanışmak istiyorum ben de. O cini ben de göreyim. Kesinlikle. Biz araştırmacıyız. Biz gizemleri aydınlatacağız. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi görüşürüz. Şimdi eve gitme zamanı. Çok yorulduk. Evet.